Herkese merhabalar. Eser'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışın dolaplara attığımız cacıklık salatalıkları nasıl hazırlayacağız onu göstereceğim. Tadında kesinlikle hiçbir değişim olmayacak şekilde hazırlıyorum. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Kış için dondurucuya yazdan attığım cacıklık salatalıkları doğramıştım. Bir paketini cacık için çıkardım. Cacık hazırlarken en önemli püf noktası salatalığın oda ısısında beklemeden direkt yoğurdun içerisinde erimesini sağlamak. Poşetinden çıkarmış olduğum salatalığı kabın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine yeteri miktarda yoğurt ilave ediyorum. Bu tarif için toplamda 4 adet salatalığı doğramıştım ve 2 kase dolusu yoğurt ilave ediyorum. Bu şekilde oda ısısında yumuşamasını bekliyorum. Donmuş olan salatalık biraz çözündükten sonra üzerini yoğurtla kapatıyorum ve tekrardan bekletmeye devam ediyorum. Salatalıklar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Hafif hareketlerle parçalara ayırıyorum ve karıştırıyorum. Cacığa herhangi bir su ilavesi yapmıyorum. Gördüğünüz gibi salatalığımız tamamen çözündü. İyice karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı nane ve 3 diş de rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum. Cacığın kıvamını iyi gördüğüm için herhangi bir su ilavesi yapmıyorum. Siz isterseniz kıvamına baktıktan sonra son aşamada su ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra cacığımı güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi cacığımız çok lezzetli oldu. Emin olun yazın yediğiniz salatalıklardan hiçbir farkı yok. Lezzeti aynı şekilde. Belirtmiş olduğum püf noktalara dikkat ederek sizler de aynı lezzeti tutturabilirsiniz. Hemen sunum tabağıma alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle kış için sizler de yazdan organik salatalıkları bu şekilde dondurucuya kaldırıp aynı yöntemle hazırlayabilirsiniz. Cacığınızı benim yöntemimle de denemenizi tavsiye ederim. İçerisine koymuş olduğum kuru nane ve sarımsağın verdiği lezzet vazgeçilmez. Eminim sizler de bu tadı beğeneceksinizdir. Salatalıkta da herhangi bir yumuşama yok. Aynı şekilde lezzetini koruyor. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.